Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça pratik, çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimize hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırarak unun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yaptıktan sonra ise azar azar su ilave ederek önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Kullandığımız su mutlaka oda ısısında olmalı. Toplamda 2 su bardağı kadar su ilave ettim. Kullandığım su bardağı ölçüsü ise herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hamuru birazcık karıştırdıktan sonra elimle toparlamaya devam ettim ve daha sonrasında ise tezgaha bolca un serpiştirerek tezgaha aldım ve yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 5-6 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim ve sonuç olarak yumuşacık, hafif ele yapışan ve de ipeksi kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi hazır olan hamuru öncelikle bir hamur kartı yardımıyla 2 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonrasında ise her parçayı kendi arasında minnacık parçalar haline getiriyorum ki daha sonrasında bezelerimizi hazırlamak kolay olsun. Bu aşamada eğer hamur elinize çok fazla yapışırsa azar azar un kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle hamuru una fazla doydurmayın ki daha sonrasında böreğiniz sert olmasın. Kestiğim hamur parçalarından yumurtadan küçük, cevizden büyük olacak şekilde toplamda 24 adet beze elde ettim. Hazır olan bezeleri bir kenara alıyorum ve açmak için yanıma bolca nişasta alıp önce tezgaha birazcık nişasta alıyorum. Daha sonrasında ise bezelerimizi merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Birazcık bu şekilde büyütmeniz yeterli olacaktır. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra geriye kalan bezelerimizi de aynı şekilde açmaya devam edelim. Bezelerimizin tamamını açıp hazırladıktan sonra yanımıza bu şekilde bir servis tabağı alıp içerisine 100 gram eritilmiş tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ karışımı ile yağlayalım. Ve hamurlardan bir tanesini içerisine yerleştirip üzerini tekrardan yağladıktan sonra toplamda 12 adet bezeyi bu şekilde üst üste koyalım. Diğer 12 bezeyi ise farklı bir tabağın içerisine koyalım. Çünkü ayrı ayrı koymamız gerekli ki böreğimizin alt ve üst katı farklı olsun. Ve geriye kalan yağın tamamını da üzerine gezdirip hamurun her tarafına güzelce sürüyorum. Yani toplamda 2 tabak bu şekilde hamur hazırladım. Her 2 tabağı da en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında dinlenmeye alıyorum ve geçiyorum iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağa alıp içerisine birazcık sıvı yağ veya tereyağı ekleyip yağın içerisine yemeklik doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ilave ediyorum. Ve birazcık pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Bu aşamada üzerine biraz tuz eklerseniz eğer kavrulmasını daha da kolaylaştırabilirsiniz. Soğanımız hazır olduktan sonra 500 gram orta yağlı kıymayı içerisine ilave edelim ve sürekli karıştırarak kıymayı kavuralım. İsterseniz bu aşamada biber, domates veya salça da kullanabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Hazır olduktan sonra üzerine baharatlarını ilave edelim. Ben baharat olarak sadece karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. 3-5 dakika kadar da bu şekilde kavurduktan sonra artık iç harcımız hazır olmuştur. Şimdi onu soğuması için bir kenara alalım. Bu arada 2 saat geçti. Hamurlarımız artık buzdolabında yeteri kadar dinlendi. Başta da söylemiştim 12'şer olacak şekilde 2 tabak hazırlamıştım. Şimdi hamurlardan bir tanesini yavaşça tezgahın üzerine alıyorum. Tepsinin kenarında kalan fazla yağları kullanmıyoruz. Daha sonrasında onu tekrardan börek yapmak için veya yemek hazırlamak için kullanabilirsiniz. Hamuru tezgaha alarken her tarafını eşitleyelim.
Hamurlar birbirinin üzerinden kaydığı için bu şekilde eşit olmamışlar. Ben onları elimle düzelttikten sonra hamuru açmaya başladım. Elinizle yavaşça çekiştirirseniz açılacaklar. Her tarafının eşit olması için ben bir merdane yardımıyla açmaya devam ettim. Dilerseniz tamamını elinizle açabilirsiniz. Tepsinizin boyutuna göre açmanızı tavsiye ediyorum. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım için hamuru bu şekilde açtım. Eğer yuvarlak kullanacaksanız hamuru yuvarlak olacak şekilde genişletebilirsiniz. Birazcık genişlettikten sonra fırın tepsimizin içerisine alalım. Hamuru çok fazla eziştirmeyin, yani çok fazla inceltmeyin. Aksi takdirde katları belli olmayacaktır. Tepsinin içerisine aldıktan sonra ise elimle kenarlarını düzleştirip soğumuş olan iç harcını üzerine alıyorum. Sadece kıymalı değil, farklı iç harçlarıyla da gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her halükarda çok lezzetli ve güzel olacaktır. Diğer hamurumu da aynı şekilde açıp üzerine yerleştirdim. Elimle kenarlarını düzelttim ve üstteki hamuru birazcık büyük açmıştım ki daha sonrasında kenarlarını alta doğru katlayayım. Alttakinin kenarını üzerine de getirebilirsiniz, fark etmez, ama o şekilde birazcık görüntüsü istediğim gibi olmayacağı için ben hamurun üstündeki böreğin üzerindeki hamuru biraz geniş açıp kenarlarını içe doğru katlamayı tercih ediyorum. Ve bu şekilde katlayıp düzelttikten sonra hamuru elimle tepsinin boyutuna gelecek şekilde büyüttüm. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tarifle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi belirten herhangi bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hamurumuzu hazırladıktan sonra dilimleyelim. İsterseniz dilimlemeye de bilirsiniz ama servis aşamasında kolaylık olsun diye. Ve de hamurumuz çıtır olacağı için, çok fazla dağılmaması için bu şekilde önden kesmeyi tercih ediyorum. Dilimledikten sonra bu şekilde artık hazır oldu. Gördüğünüz gibi pişmemiş hali bile çok güzel. Şimdi hamurumuzun üzerine birazcık yağ sürelim. Tepsilerimizin içerisinde zaten bolca yağ kalmıştı. Ondan üzerine birazcık sürdüm. Gördüğünüz gibi yağın tamamını kullanmıyoruz. Sadece hamurlarımızı dinlendirmek için istifade ettik. Yani aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Hamurumuz çok fazla yağlı olmayacaktır. Şimdi hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 165 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 1 saat 15 dakikadır. Ne kadar kısık ateşte uzun süre pişirirseniz o kadar güzel bir börek elde edersiniz. Gördüğünüz gibi üzeri çıtır muhteşem, nefis bir börek oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle, isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.